Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan ve bugün akvaryum odamızdayız. Çalışmalarımı yaptığım ve oyun oynadığım bilgisayarımın hemen yanında bulunan bu yeni akvaryumdan sizlere bahsedeceğim ki benim için de sürpriz oldu. Hiç beklemediğim ve talep etmediğim bir akvaryumdu. Bir anda çalışma masamın üzerinde güzel bir karides akvaryumu bulmuş oldum. Peki nasıl oldu? Hemen şimdi sizlere onu anlatacağım ve bu akvaryumun detaylarıyla içerisindeki canlıları sizlerle paylaşacağım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmadıysanız hadi gelin şimdi sizlerle birlikte bu akvaryumun hikayesini paylaşayım. Geçen haftaki videodan da bildiğiniz üzere arkadaşlar Gökhan Tıknazoğlu abinin evine gitmiştik ve onun 1 tona yakın resif akvaryumunun videosunu çekmiştik. Gökhan abinin akvaryumları bu kanalda aslında bir seri halinde geliyor ve bizim deniz akvaryumları ile ilgili olan merakımızı bu videolarla çoğunlukla gideriyoruz. Biz Ramazan dolayısıyla iftarımızı yaptık, çekimlerimizi vesaire hallettik. Daha sonra benim biraz meşguliyetim vardı. O sırada Gökhan abi ortalıktan bir kayboldu. Ben tam işimi halledip eve dönmek üzere yola çıkacakken Gökhan abi elinde bu akvaryum bir poşet dolusu da malzemeyle beraber bunu dedi giderken götür, ben odak noktamı deniz akvaryumlarına vermek istiyorum. Bundan dolayı elinde bulunan birkaç tane tatlı su akvaryumunu elden çıkartmak istiyormuş. Benim akvaryum hakkında çok fazla bilgim yoktu. Elinde bir poşet bir de kovayla beraber bir anda biz çekim ekipmanlarıyla falan evden çıkmış bulunduk. Beni yolcu etti. Her neyse ben tankı getirdim. Masamın bu kısmı boş olduğu için direkt buraya kurdum. Kovadaki suyunu falan akvaryuma tekrar ekledim arkadaşlar ve akvaryumu hemen incelemeye başladım. Şu anda sizin de gördüğünüz gibi bu akvaryumda Vladimir karidesler ve kristal kırmızı karidesler var. Vladimir karidesler kanalımızda da videoları bulunan ve daha önce beslediğimiz karidesler. Fakat bu kırmızı kristal karidesler Neocaridina türlerinden değil, Caridina türlerinden ve daha önce hiç beslemediğimiz karidesler. Bundan dolayı bende bir heyecan oluşturmadı değil açıkçası. Hiç beklemediğim şekilde, plansız bir şekilde daha önce hiç beslemediğim ve edinmediğim bir türü besleme şansı bulacağım. Şimdi sizlere birazcık akvaryumla ilgili teknik detaylardan bahsedeyim arkadaşlar. 45-30-30 ölçülerinde yaklaşık 40 litrelik küçük bir akvaryum. Pipo filtreyle filtrasyon yapılıyor. Bildiğiniz gibi karides akvaryumlarında pipo filtre gerçekten çok önemli. Hem suda çok akıntı yapmıyor arkadaşlar, karidesleri yormuyor. Hem de karides yavrularını içerisine çekme gibi bir durumu yok. Bundan dolayı oldukça güvenli. Ayrıca bildiğiniz gibi pipo filtrenin yüzeyinde birçok bakteriler var. Ve bu karidesler bu nano canlılarla beslenebiliyor. Yani bildiğiniz bu pipo filtrenin süngerinde adeta yayılıyorlar arkadaşlar. Karidesler çok sıcak su sevmeyen canlılar. Bundan dolayı oda sıcaklığında beslemeniz kafi. O sebeple akvaryumda herhangi bir ısıtıcı yok. Akvaryumun hemen sol tarafında kriptoları görüyorsunuz. Sağ ve orta kısımda ise oldukça gelişmiş buseflandralar var. Türleri ne bu buseflandraların şu anda bilmiyorum. Ayrıca sağ arka tarafta yosun var arkadaşlar. Mossball'lar var. Ve zemin tamamen Monte Carlo bitkileriyle kaplanmaya başlamış durumda. Normalde aynı cins karideslerin farklı tür ve varyetelerini aynı tankta beslememeniz gerekiyor arkadaşlar. Kırılma yapıyorlar. Fakat buradaki Vladimirler Neocaridina, kristal karidesler ise Caridina, yani cinsleri farklı olduğu için birbiri aralarında çiftleşmiyorlar. Bundan dolayı da herhangi bir kırılma söz konusu olmuyor. Zaten gördüğünüz gibi gayet keyifli bir şekilde yaşamlarına devam ediyorlar. Bu akvaryum Gökhan abinin öyle tasarım yapayım veya üretim gibi bir amaç gütmediği, tamamen keyfi canlıları beslemek ve gözlemlemek için kurmuş olduğu bir akvaryum. Benim niyetim de akvaryumu hiç bozmadan uzun süre aynı şekilde götürmek, Gökhan abinin hatırasına ve hediyesine de sadık kalmak. Tankı taşıdığımızdan dolayı suyu %80 oranında azaltmıştık. Yaklaşık bir %50'sini falan kovayla ben getirdim fakat üst kısımda gördüğünüz gibi bir boş alan var. Bu boş alana ben tekrar su hazırlayıp hemen tamamlayacağım arkadaşlar. Ozmoz cihazından hemen bir kova su arıttım ve bu su bildiğiniz üzere 0 ppm. Biz bu suyun genel sertliğini, yani General Hardness GH değerini özellikle kristal karideslerin istediği birim olan 120 ppm'e çekeceğiz. Bunu da burada görmüş olduğunuz likit GH ile yapacağız. Sıvı bir GH yükseltici. Ben hemen akvaryumun su seviyesini tamamlayayım, sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, akvaryumun suyunu doldurdum. Kabaca bir cam temizliği yaptım. Oldukça güzel, temiz, ferah bir hal aldı. Hiç beklemediğimiz bir şekilde bir anda çalışma masamızın üzerinde seyirlik bir karides akvaryumu edinmiş olduk. Ayrıca dikkatimi çeken birkaç yerde katil salyangozlar var. Yani katil salyangoz kabukları var ama birkaç tane de sanırım canlı var. Çok %100 emin değilim ama katil salyangozlar denk getirdikleri zaman karideslerin yavrularını avlayabiliyorlar diye bir bilgi var aklımda. Doğru mu emin değilim. Bundan dolayı bu salyangozları ofisteki tanka götürmeyi düşünüyorum. Orada bir ramşon salyangoz popülasyonu problemim var. En azından orada hem bunların karnı doyar hem de ramşon salyangozların popülasyonunu biraz düşürmüş oluruz. Bu arada dikkat ettim arkadaşlar, bu kristal karideslerin sayısı oldukça az. Sanırım 4 veya 5 tane gördüm. Çok emin değilim. Bunları bir üretmeyi denesek çok süper olur. Bunlardan bir kazara yavru alsak falan çok mutlu olurum. Daha önce hiç beslemediğim bir karides olduğu için oldukça keyifli bir hal alır.
Belki de ilerleyen zamanda Vladimir'leri başka bir tanka aktarıp burayı tamamen koordinatörü farklı bir karidese ayırabiliriz. O da şimdi aklıma geldi. Bir seçenek olarak, fikir olarak aklımızda kalsın. Son olarak bu beklemediğim tankı akvaryum odama, çalışma masama kazandıran, bizlere hediye eden Gökhan abi tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Siz de onun akvaryumları ile ilgili, ki özellikle deniz akvaryumları ile ilgili çok içerik yapıyor. Bu içerikleri takip etmek isterseniz Coral Spark Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Şimdilik sizlerle paylaşacağım şeyler bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.